Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için puf puf kabaran, tadına doyum olmayan simit poğaça tarifi hazırladım. Hadi o zaman buyurun lafı hiç uzatmadan simit poğaça tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için ilk önce yoğurma kasesinin içine 1 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardakları. 1 su bardağı ılık suyumu da ekledikten sonra 2 tatlı kaşığı dolusu toz şekerimi ekliyorum. Bir paket kuru maya ekliyorum. Dilerseniz yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. Malzemelerim biraz karıştıktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü de 125 milimlik çay bardaklarından. Tuzumu da ekliyorum. Tuz 1 tatlı kaşığı kadar ekledim. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Mayalı hamurlarda özellikle unu yavaş yavaş ekliyorum. Ölçüsü ne kadar her zaman bir olsa da un marka kalitesine kullandığımız malzemeye göre bile bazen değişebiliyor. O sebeple unu yavaş yavaş ekleyerek hamur kıvam alana kadar eklemeye özen gösteriyorum. Hamurumun yumuşak olması çok önemli. Daha güzel, yumuşacık ve puf puf poğaçamın kabarması için mutlaka poğaçamızı yumuşak bir hamur kıvam alana kadar yoğuracağım. 5 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Sonrasında 6. su bardağından da biraz ekleyerek hamurum kıvam alana kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olması yeterli. 6. su bardağından da bu kadar un kullandım. Dibinde gördüğünüz gibi yani 6 su bardağına yakın un kullanmış oldum. Sizler hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Her zaman un marka ve kalitesine göre değişeceği için arkadaşlar 1 yemek kaşığı oda ısısında yumuşatılmış tereyağımı ekliyorum. Bu poğaçaya ve simitlerinize lezzet veren kısım da bu kısım arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip güzelce hamura yedirene kadar yoğuracağım. Şu an yoğurduğum ortam da çok sıcak olduğu için birazcık tereyağım da eridi. Beni biraz zorlasa da arkadaşlar hamura yedirmek hiç de zor değil. Güzelce yoğurdukça hamurumun içine tereyağı da işleyecek. Tereyağı yerine margarin, katı yağ da kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık ve lezzet açısından tereyağı kullanırsanız daha güzel olur. Gördüğünüz gibi tereyağı içine tamamen işledi hamurumun. Kıvamının da bu kıvamda olmasına özen gösterelim. Yoğurma kasemin içine alıyorum. Üzerinde kapatıp yaklaşık 1 saat kadar hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saatte benim hamurum çok güzel mayalandı. Gördüğünüz gibi ilk havasını hemen elimle bu şekilde çıkartıyorum. Çok fazla yoğurmadan sadece havasının çıkmasını sağladım. Hamurumun mayasının sönmemesi için elimle sadece ufak dokunuşlar yaparak toparlıyorum bu şekilde. Hamur kesme aparatımla hamurumu ilk önce ortadan ikiye keseceğim. Sonrasında kesmiş olduğum parçalardan 16 eşit bezeler elde edeceğim. Bezelerimi ilk önce bu şekilde büyük olarak yapsam da sonrasında küçüklük büyüklük ayarlayarak 16 beze halinde ayarladım. Parmaklarımla bu şekli verdikten sonra güzelce avucumun içinde yuvarlıyorum. Sizler dilerseniz daha ufak simit poğaça yapacaksanız daha ufak bezeler de yapabilirsiniz. Ben biraz büyük bir simit poğaça yapmayı tercih ettim. Tabii ki sizler dilerseniz daha ufak simit poğaça yapabilirsiniz. Bezelerimi güzelce yuvarladıktan sonra 2 yemek kaşığı pekmezimi kaseme aldım. Kavrulmuş simit poğaça kullanacağım arkadaşlar. Eğer sizler beyaz susam kullanacaksanız çok az tavada rengi dönene kadar kısık ateşte kavurabilirsiniz. Pekmezimin içine su ekliyorum. Su da gördüğünüz gibi çeyrek çay bardağı ile ekledim. 2 yemek kaşığı pekmeze çay bardağın çeyrek kısmıyla su eklemeniz yeterli. Fazlası da ziyan oluyor. Poğaçalarımı kaşarlı yapacağım için kaşarları da dilimli hale getirdim. Çok fazla büyük olmayacak şekilde kesmiş olduğum kaşarlarımı poğaçamın içine ekleyip bu şekilde avucumun içinde yuvarlayarak
simit poğaçalarımın şekillerini veriyorum. Dilerseniz bu hamurla da normal simit de yapabilirsiniz. O tarifim de kanalımda mevcut. Çok kişi tarafından beğenildi. Açıklama kısmında sizler için linkini ekleyebilirim. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Simit poğaçalarımı kaşarları içine ekledikten sonra poğaçalarımı pekmezli suya batırıyorum ve sonrasında kavrulmuş susamımı üzerine güzelce her yerine susamı batıyorum. Ben sadece üst kısmına bu şekilde susam ve pekmez batırdım. Poğaçalarımın geri kalan kısmında aynı şekilde pekmezli su ve sonra susama bulayarak bütün poğaçalarımı aynı işlemi yapıp yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Simit poğaçalarımın üzeri daha güzel görünmesi için bıçak yardımıyla üzerlerine 3 yerinden bu şekilde çizikler atıyorum. Sizler dilerseniz 2 çizik de atabilirsiniz veya benim gibi bu şekilde 3 çizik de yapabilirsiniz. Kaşarların da çok eriyip dışa taşmaması için çok fazla derin çizikler atmamaya özen gösterin. Tepsi mayası yapmak için üzerine temiz bezle örteceğim poğaçalarımın. Zamanınız varsa yarım saat, eğer çok zamanınız yoksa 10-15 dakikada tepsi mayası yapmanız yeterli olur. Ben yarım saat kadar tepsi mayası yapacağım. Tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarımı önceden 5 dakika ısıtmış olduğum 200 derece alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı orta rafta pişirmeye koyuyorum. Simit poğaçalarınızı ve simitlerinizi mutlaka önceden fırınınızı 5 dakika olsun ısıtmaya özen gösterin arkadaşlar. Bu sayede daha güzel lezzetli poğaçalar elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi benim poğaçalarım fırında çok güzel puf puf kabardı. Poğaçalarım güzelce kızarana kadar fırında pişmeye devam etti. Gördüğünüz gibi de arkadaşlar çok güzel kızardı. Şu anda ilk sıcaklığı çıkmasını bekliyorum. Sizlere daha güzel iç dokusunu göstermek için arkadaşlar. Şu an çok sıcak olduğu için simit poğaçalarına dokunamıyorum. İlk birkaç dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen sizlere yakından poğaçamın ne kadar yumuşak ve güzel olduğunu da göstermek istiyorum. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten tadı ve lezzeti muhteşem oldu. Hemen sizlere iç kısmında dokusunu da göstermek istiyorum. Bu tariften sonra dışarıdan simit poğaça almayacağınıza eminim. Gerçekten dışarıdaki pastanelerde satılanlardan daha lezzetli oldu. Bu güzel poğaçaların bir tepsisini biz hemen yedik, tükettik. O kadar güzel oldu. Ertesi güne kalmadı bile arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.